nefes olurum. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Dolarım havaya, nefes olurum. Söyle selam. Gülü susuz seni aşksız Ben şimdi bırakmam. hastaneye geldim de Haydarpaşa Numune'deyim. Babam kalp krizi geçirdi. Acaba işin yoksa hani müsaitsen falan gelebilir misin diyecektim. Öyle işte. Sen de yırtıl amına koyayım. Sen de yırtıl. İş yapacağız şurada. İyi akşamlar. Akşam. Çakmanız var mı acaba? Var. Babamın çakmağına çok benziyor. Onda böyle bir çakmağı vardı bir de. Harry Potter'ın alnındaki iz gibi bir iz vardı çakmakta. O da var. Teşekkür ederim. Kalsın. Yani, Var benim içeride var. Sizde kalsın lazımdır. evet. Babam kalp krizi geçirdi de. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ne kadar zor oluyormuş böyle ya. İnsanın aklına sürekli ya yarım kalan ya da hiç yaşanmayan şeyler geliyormuş. Bayağı zormuş.
Yoğun bakımda mı? Belki görmüşsünüzdür ya. Yani yoğun bakımdaysa görmemişimdir. Siz acil değil herhalde. Sonrası benim. Neyi sonrası? Kaybettiğimiz hastalarla ben ilgileniyorum. Kaybettiğimiz hastalar. Bir gün bir sergi vardı okulda. Sergi dediysem de aşırı sanatsal bir şey değildi. Uzay mühendisliği okuyorum ben normalde. Heykel kulübünün bir sergisiydi. Ben de o kulüpteydim. Babamı çağıramamıştım ya. Yani gelmez de üzülürüm diye hiç söylememiştim bile. Keşke söyleseymişiz. Yani tam olarak ne yapıyorsunuz? Bilmek isterim. Neticede babam da belki bugün burada ölecek. Yani o da hayatın izin verdiği kadarını yaşadı. Tamam. Peki sonra ne oluyor? Adın ne? Mert. Sorularına bakılırsa doğru bir isim koymuşlar. İnsanlar cesur olduğumu söylerler ama ben hiç öyle hissetmiyorum ya. Adamın yarısıdır. Yani babaannem öyle diyordu. Okuma yazma da bilmiyordu. Nereden biliyordu o kadar şeyi? Ya rahmetli var ya neredeyse her şeyi biliyordu ha. Allah rahmet eylesin. Çok oldu kaybedeli de sağ ol. Annem ben doğarken ölmüş. Yani bu kadar curcunanın içine doğmuşum ben. O yüzden ne kadar garip gelebilir ki bana burada anlattıklarınız. O yüzden dinlemek isterim. Neyi mesela bilmek istersin? Yani ne yapıyorsunuz kaybettiğimiz hastaları mesela? Ya önce doktora söylüyorum, haber veriyorum. Ölüm saatine o geliyor. Sonra damar yolunu çıkarıyorum, cihazları kapatıyorum. Sonda varsa. Gözleri açık kaldıysa gözlerini kapatıyorum. Adını yazıyorum. Bileğine takıyorum. Adına. Bir tane de torbasına takıyorum. Sonra bir de takıları falan varsa hepsini toplayıp işte güvenliğe teslim ediyorum. İnsan o gün öleceğini nereden bilecek ki? Değil mi? Giyinmiş, takısını takmış. Genç bir çocuğu topladım bugün. 22 yaşında. Dövme yaptırmış. Birkaç saat sonra araba çarpmış. Ne dövmesi yaptırmış? Gül.
Böyle yukarı doğru açıyormuş gibi bir gül. Şu ensesini oraya yaptırmış. Sanki böyle hani gülün sapı omurgasıymış gibi falan böyle. Öyle yapmışlar yani. Tasarımmış ya. Hı hı. Galiba artık yalnız olacağım. Pardon bir an. Yani şu cümleyi ben kursam var ya benim hayatımdaki en iyi şey olmuş olacak. Yani o yüzden bir an kusura bakma boş bulundum. Şey yaptım. Estağfurullah. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ne neden? Yani neden yalnız kalmak size bu kadar iyi geliyor düşüncesi? Yani insanlardan yana çok adil bir hayatım olmadı diyeyim. Adalet mi bekliyordunuz? Ya da öbür tarafta buraya gelmeden önce size adil bir dünya sözü mü verildi? Ne bileyim. Yani çocuktum galiba onda. Milyonlarcası hala öyle. Yani ne kadar adaletten söz edebiliriz ki zaten? Adam engelli yerine park etmiş. Ya da bunu değiştirmek mesela ne kadar zamanımız alır? Ne bileyim bir iki yıl falan. İşte. İyi ki. Mesele güçlü olmakla alakalı ya. Ya da güçlü gözükebilmek. Adalet hepsi hikaye. Adı kadar varsın ha Mert. Elif ben de bu arada. Memnun oldum. İşte sonra kalp krizi. Kalp krizi. Ne alaka? Nereden çıktı yani? Sebebi neydi ki abi? Bu ne? Pardon. Peki yani mesela yaşam sence hiç bitmeyen bir savaş mı? Yani hep güçlü olmak falan dedin ya. Yani hep güçlü olmak ne bileyim sanki hiç bitmeyen bir savaşın içinde gerekiyormuş gibi geliyor. Öyle. Yani öyle çünkü işte diyorum ya kimisi evin önündeki trotuar boyansın diye savaşını veriyor. Kimisi engelli yerine arabalar normal sedanter bireyin arabası park etmesin diye veriyor. Kimisi de evin önüne bomba düşmesin diye savaşını veriyor. Ama öyle bir an geliyor ki o savaş bir anda bitiyor. Yani ben burada çok gördüm. Güçlü olmaksa da insanın o an tek bir konusu oluyor güçlü olması gereken. Bütün savaşlar bir anda bitiyor. Dünya bir anda susuyor. Her şey donuyor. Her şeyin durduğu o an. Penaltı atmak gibi ya. Vallahi. Milyonlarca adam kenetlenmiş o golü atmanı bekliyor. Golü atarsan şampiyonsun. Ya bir seferinde bir adamı toplamıştım. Milli takımda Burak Yılmaz mı? Ha. Penaltıyı kaçırmış o. Bu adam da böyle sinirden balkondan aşağı atlamış. Boynu kırılmıştı adam. Portekiz maçıydı. Burak penaltıyı kaçırdı. Babamla beraber izlemiştik maçı ya. Yani dolaylı yoldan Burak Yılmaz'ın katil olduğunu söyleyebilir miyiz?
Ya güçlü olmak değil de belki güçlü hissetmektir mesela. Yani baksana gülüyoruz. Ya şimdi tanıştık. Ya bir de neredeyiz? Güçlü olmakla güçlü hissetmek aynı şey olmasaydı gülemiyor olurduk şu an. Ama bir şekilde başardık yani gülüyoruz. Tabii ki ama yani güçlü olmak ve güçlü hissetmek nasıl aynı şey olabilir? Ya bir duyguyu yaşamakla bir duyguyu yaşadığını düşünmek biyolojik olarak aynı şey aslında. Yani beyin aynı hormonu aynı derecede salgılıyor. Sanki o doğruymuş gibi kabul ediyor, ona göre yaşıyor. Bak bir jinekolog varmış, profesör. Bizim bir hoca anlatmıştı. Adam böyle karısıyla çocuk sahibi olmaya çalışıyor. Neyse deniyorlar olmuyor. Yine böyle denedikleri bir dönem. Karısı gidiyor işte muayeneye adama. Adam diyor ki karıcığım hamilesin. İşte çok seviniyorlar falan. Ondan sonra 9 ay geçiyor. Kadın işte doğurma zamanı geliyor falan. Kadın gidiyor apar topar işte sancısı tutuyor, suyu geliyor. Götürüyorlar hastaneye. Oradaki doktorlar işte ıkınıyor, ediyor falan bir türlü çocuk çıkartamıyor. Doktorlar bağlıyorlar şeye, ultrasona. Bir bakalım her şey yolunda mı falan. Bir bakıyorlar kadının içinde çocuk yok. Bir dakika nasıl ya? Suyu gelmişti biraz önce. Evet, zaten görünürde hamile. Yani her şeyiyle hamile. Regl olmuyor, işte memeleri sütle dolmuş. Ama kadının içinde fetüs yok. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? İşte şöyle olabilir, ona getireceğim. Şimdi bu dedim ya jinekolog adam. Adam kafayı takıyor çocuk yapma meselesine. İşte olmadıkça da adamın böyle zihinsel bir sıkıntısı açığa çıkıyor ve diyor ki karıcığım sen hamilesin. Öyle deyince de kadın tabii ki de sorgulamıyor yani hamile olduğuna inanıyor. Beyin de %100 buna inandığı için beden buna eşlik ediyor ve tamamen öyle yaşamaya başlıyor. İlginçmiş. Ama biraz şehir efsanesi de olabilir. Vallahi sonradan zaten adama şizofreni teşhisi koymuşlar. Değil mi bildiğim o. Peki yani genelde ne olur kalp krizi geçiren insanlara? Genel diye bir şey yok yani. Kalp yorulur. Bazen durur. Bazen böyle işte uyarı verir. Ya bilmiyorum ki babanın kalbi niye çalışmak yerine krize girmeyi seçti. Ne kadar oldu interview? 1,5 saat falan. İyi. Ya kalp en son duruyor gibi geliyor bana. Önce ruh sönüyor. Sonra beden ölüyor. İşte en son artık kalp yani bana müsaade ediyor. Hani derler ya bir iş eğer acilse ona çoktan geç kalınmıştır falan diye. O hesap yani sıra artık kalbe gelince pek çok şey için işten geçmiş oluyor. Beyne bak sen. Kafasına göre uyduruyor bir şeyler. İnanıyor. Doktorun hikayesi gibi. Ama kalp öyle değil. Kalbin doğrusu tek. Romantik. Aynı gecede hem cesur hem romantik olduğumu öğrendim. Teşekkürler. Ama ben de biraz fazla gelişmiş bir maymunum. Çok da bir şey beklememek lazım. Yani böyle kalbinin arada düğümlendiğini hissedersin ya. Yani bence sen de onu hissedebilenlerdensin. Ya onun çözüldüğünü de hissetmen gerekiyor.
Başka türlüsü zor. Uzay mühendisliği mi okuyorum dedin sen? Hı hı, evet. Uzay mühendisiyim. Nerede okuyorsun? Tokyo'da. Tokyo'da mı? Tokyo'da. Kamera şakası falan mı bu ya? Yok vallahi uzay mühendisi okuyorum. Tokyo'da. Sen adamı sergiye diye Tokyo'ya mı çağıracaktın? Yok ya ben 3. sınıfa kadar İTÜ'de okudum. Sonra Tokyo'ya geçtim. Aa. Vay be. Sen de romantiksin bu arada. Ya mesela anlattın ya. Aynı yıldızlar da öyle oluyor. İşte İlk önce hidrojen yanmaya başlıyor. Sonra katman katman yanıyor, yanıyor, yanıyor ve en son çekirdeğe geliyor. Çekirdekte demir olduğu için yanmıyor, patlıyor. Bu süpernova dediğimiz şey öyle gerçekleşiyor. Yani yıldız da ölüyor. Nasıl? Yani bayağı işte yana yana patlıyor ve ölüyor. Sonra ne açığa çıkıyor biliyor musun? Altın. Altın mı? Altın. Yani bayağı çeyrek yarım tam. Bu gezegene bile ait değil. Bir yıldız ölmüş ve onlarla beraber buraya kadar gelmiş. Vay be. Yıldız öldüğünde içinden çıkan son şey. İnsanın ruhu gibi. Ben uzayın incisi derdim. Çünkü o da inci gibi sadece bir tek ve çok uzun yıllar sürüyor oluşması. Ama ruhu da olur ya. Varsa yoksa 21 gram. Gireyim ben artık içeri. Memnun oldum Mert. Ben de çok memnun oldum. Ayrıca teşekkür ederim çağırdığın için. Ay ne demek. Ya umarım baban eskisinden bile iyi olur. Siz böyle omuz omuza çıkar gidersiniz.